Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Zehra'nın da söylediği gibi ben aslında EBA'yı mutfağında Bilal Bey'den öğrendim zamanında. O yüzden benim için yeri çok başkadır EBA'nın. Şimdi ben buradaki birçok insandan farklı olarak bir medya şirketinde çalışıyorum. Bu medya şirketinde çalışırken de sizler gibi sabah 8'de girip işte akşamda belli saatte işten çıkan insanlarla birlikte görev almıyoruz. Biz sahada aktif olarak sınırsız lokasyonlarda sınırsız işler yapan insanlarla birlikte çalışıyoruz. Bu yüzden de bizim karşılaştığımız zorluklar asla teknolojik alanlarda olmadı. Bizim karşılaştığımız zorluklar insanlara sistemi kabul ettirmek ve insanlara o sistemi aktif bir şekilde kullandırmak adına verdiğimiz çabayla oldu. Yoksa zaten hepinizin bildiği gibi EBA her şeyi yapabiliyor. Hiçbir zaman da şirketleri yarı yolda bırakmıyor. Her zaman arkasında duruyor şirketlere verdiği ürününün. Öncelikle bu konuda ben size bir video izletmek istiyorum. Videomuz şirketteki çalışanlarımızın EBA'dan önce ve EBA'dan sonraki görüşlerini aktarıyor durum hakkındaki. Onun üstüne konuşalım birlikte. Merhabalar, ben Engin. Acun Medya'da çalışıyorum, proje finansı bölümünde. 2009'dan beri bu görevdeyim. Daha öncesinden başka işler yapmıştım. Şimdi EBA ile ilgili, elektronik belge akışı ile ilgili düşüncelerimi aktaracağım size. Daha önceleri belli bir düzensizlik vardı. Şirketin kurumsal olmadan önceki hallerini bildiğim için 2009'dan beri çalışıyorum. Excel'den işte daha farklı bazı belgeleri elle düzenleyip, el yazısıyla düzenleyip Excel'le onu raporlama yapıyorduk. Yalnız şöyle bir sıkıntılar yaşadık. Geçmişe yönelik düzensizlik, işte belge bulamamamız vesaire vesaire şeyleri tam anlamıyla işe yansıtamıyorduk. Ama 2014'te EBA ile tanıştık. Bizim için çok güzel oldu. Özellikle ben kendi adıma konuşayım. EBA'nın raporlama kısmı olsun, işte geçmişe yönelik takiplerimiz olsun. Güzel oldu. Yani hem kolay, rahat ve herkesin kullanabileceği bir program. O şekilde yani yapılmış. Memnunuz. Güzel program. Gerçekten yapanların ellerine sağlık. Bize bunu sevdiren Elif Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Mehmet Can ben, İdari İşler Satın Alma Departmanı'nda çalışıyorum Acun Medya'da. İlk başladığımda inanılmaz satın alma talepleri vardı. Hiçbirisini takip edemiyorduk. Son derece zordu. Her gelen farklı istekte bulunuyordu. Bunların onaydan geçtiğini çok zordu takip etmek. Fakat şimdi EBA sayesinde gerçekten hepsini takip edebiliyoruz. Hangi direktörden, hangi yetkili merciden geçtiğini görebiliyoruz. Bu şekilde daha güvenilir bir satın alma yapabiliyoruz. Daha isabetli oluyor. Teklifleri daha sağlıklı alıyoruz. Son derece EBA bize faydalı oldu. EBA ile tanışmam yaklaşık 1,5 yıl oldu. EBA ile tanışana kadar çok mutluyduk. Tanıştıktan sonra olaylar, şekiller çok değişti. Bir gün bir baktım uzun saçlı kızıl bir bayan ilerlerden, uzaklardan geliyor. Dedim yandık. Bir şey çıkacak bunun altında. Dedi selamünaleyküm. Dedik aleykümselam. Buyur. Okey 4 arıyorduk. Ona dedi ki bırak şimdi okey. EBA diye bir sistem getirdim, yakacağım hepinizi. EBA'dan önce biz yaklaşık ben kendi işimi yarım günde falan hallediyordum. Excel falan vasıtasıyla birkaç sistem. Şimdi tabii o yaptığım iş yaklaşık 2 gün falan sürüyor. Çünkü her fatura öpüş için 13 tane hane girmek zorunda kalıyoruz. Tabii işler biraz bizim için uzamış gibi olsa da aslında sistem açısından yani ve ne bileyim kontrol açısından falan çok faydalı olduğuna inanıyorum. Yani ne girersek diyelim, yüzyıllar sonra da bakıldıktan sonra yani ne yapılmış, ne edilmiş her şey sistemde saklı şimdi bizim girdiklerimiz yöneticiler falan tarafından da rahatlıkla hani istediği zaman da istendiği şekilde de bakılıp yani araştırılabiliyor, görülebiliyor. Bence çok faydalı bir sistem oldu. Herkese teşekkür ederim. Bunda benim de çok payım olmuştu. Elif Hanım'a bayağı bu konularda yardımcı oldum. Baştan çok eksiklikler ve sıkıntılar vardı. Benim sayemde sistem bugünlere geldi. Merhaba, ben Enes Kırgeç. Prodüksiyon satın alma finans uzmanıyım.
EBA'dan önce Excel'de yapıyorduk bütün işlerimizi. Çok kolaydı, çok rahattı. Muhasebeyle çok çabuk ilerleyebiliyorduk. EBA ile tanışmamız çile oldu ilk başta. 2 gece 3 günümü falan aldı. İlk sıkıntılardan dolayı. Ama EBA ile tanıştıktan sonra sistem üzerinden daha rahat ilerlediğini, daha rahat işlerin kolaylaştığını, onay süreçlerinin daha rahat olduğunu gördük. Bunu özellikle Survivor'da fark ettik. Survivor'da biz Excel tutuyorduk. İnanılmaz yorucuydu. Excel'de backup'lar çökebiliyordu, sıkıntılar yaşayabiliyorduk ama EBA'da herhangi böyle bir sistemde sıkıntı yaşamadık. Çünkü çok rahattı. Geriye dönük istediğimiz her şeye bakabiliyorduk. Kimin yaptığını görebiliyorduk, hataları bulabiliyorduk. Şimdilik güzel. EBA ile ilgili bir sıkıntımız yok, her şey yolunda. Teşekkür ederiz Elif Hanım'a bizi bununla tanıştırdığı için. İlk önce bu EBA hakkında söyleyeceğim şudur. İlk toplantıyı yaptığımızda gerçekten karşı çıkan kişilerden biriydim. Bu sistemin uymayacağını ama tabii zamanla uyulacağını anladık. Mecbur kaldık hatta. Mecburuz bunu kullanmaya. Sadece tek sıkıntımız EBA'da onayların çok geç olması. Başka bir sıkıntısı yok. Mecburuz dediğim gibi ve uymakta zorundayız, yapmak zorundayız. Sistemci bir ilerleyiş var. Ne kadar para harcadık, ne kadar ne oldu, elimizde ne var her şeyin bilgisi var sonuçta orada. Kolay gelsin hepinize. Merhaba, ben Şebnem Gökçe, EBA sorumlusuyum Acun Medya'da. Sistem ilk kurulduğu günden beri sistemi kullanıcıların isteklerine göre şekillendirmeyi en önemli unsur olarak aldık. Onların isteklerine göre formları, akışları yeniden yapmaya çalıştık. Tabii bu aşamada onları sistemden soğutmamaya çalıştık. Tabii çok direndiler, eğitimler tekrar yapıldı. Gerektiği zaman onlarla beraber formları girdik. Evet, ama en sonunda sisteme alışmaya başladılar, sistemi sevmeye başladılar. Çünkü en önemli unsur onların sistemi sevmesi ve alışması olarak gördük. Bizim şirkette en büyük sorun herkesin sahada olması ve asla ofise gelecek fırsatının olmamasıydı. Herkes sahada olduğu için de sürekli olarak bu belgelerin kaybolması durumuyla karşılaşılıyordu. Biz yapılan bizim şirketteki işleyiş şu şekilde oluyor. Bir prodüksiyon şirketi, bir prodüksiyon yapılacak. Belli bir finanstan para alınıyor, bu para harcanıyor. Harcandıktan sonra sistem üzerinden paranın kalem kalem nasıl harcandığını beyan ediyorlar. Yani yarışmacıya yemek ısmarladık, taksi parası verdik gibi bunları kalem kalem yazdıklarını düşünün. Tabii bizim bir masraf beyan formumuz sizin şirketlerinizden çok farklı olarak 80 bin lira gibi bir para beyan edildiğinde 15 liralık taksi fişleriyle yaklaşık 600-700 satır sürebiliyor. Bu durumda da tabii kullanıcılar ilk etapta çok büyük dert olarak gördüler EBA'yı. Çünkü Excel'de taksi yapıp Shift Tab yaptığınız zaman zaten sistem onu kendisi otomatik dolduruyordu ve onlara çok basit geliyordu. Ancak kendilerine şöyle sorular yöneltildiği zaman asla cevap veremediklerini fark ettiler. Bir önceki yetenek çekiminde Ankara'da kaç para harcamıştınız? Bir düşüneyim, acaba ne yapmıştık? Geçen sene Ankara'daki çekimde ne kadar harcamıştık denildiği zaman tek tek muhasebeden fiş toplayıp Mizan'dan bu soruların cevabı verilmesi gerekiyordu. EBA sayesinde hiç böyle bir şeye artık gerek yok. Herkes kendi bütçesini planlamasını EBA'daki raporlamalardan anında görebiliyor. Şimdi bizim hedefimiz asıl tek sistemin sınırsız lokasyonda kullanılmasıydı. Bu da neden? Acun Medya bünyesine TV8'i de dahil ettikten sonra büyük bir merging gerçekleştirdi. Ama bu merging kısmında yani birleşmede her iki şirketin kendi ERP sistemini kullanıp ama bütün yöneticilerin tek bir sistem üzerinden bu ERP'leri yönetebilmesini hedeflemişlerdi. Biz bunun için EBA'yı tool olarak kullandık. Çeşitli web servislerden EBA'ya ilgili şirketlerin muhasebe verilerini aktarıp işlemler yapılıp ilgili şirketlere de sonucunda kayıt atıyoruz. Ama bizim tepe yönetimimiz sadece tek bir ekrandan ve tek bir user hesabından bu işlemi girip takip edebiliyorlar. Şöyle herkes çok fazla teknik şeylerden bahsettiği için ben biraz daha işin eğlenceli kısmından bahsetmek istiyorum. Şimdi bunlara ek olarak Survivor projesinde EBA'yı biz 3 farklı dilde kullanıyoruz. İngilizce zaten kendisi default vardı. Ben EBA'nın İspanyolca kısmını translate ettim. Çünkü bizim Survivor'daki projemizde Arjantinli bir ekiple çalışıyoruz ve onlar da bütün Survivor projesinin ki yaklaşık 750 kişi çalışıyor tek başına Survivor'da. Bütün purchase yani satın almalarını ve para akış taleplerini buradan
takip ediyorlar. Tabii ben bunun için Domini'ye gidip Arjantinlere bizde EBA diye bir program var. Artık bütün taleplerinizi buradan gireceksiniz dediğim zaman kendileri EBA'ya Ebola ismini takıp beni de Dominik'ten sürmeye çalıştılar. Ancak bütün bu sistemlerin en başta da söylediğim gibi ayakta tutan asıl etken maddesinin ben insan olduğunu düşünüyorum. Sabırla kendilerine sistemleri sempatik hale getirebileceğinize inandırmanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim şirketimizde şöyle bir dünya düşünün. Bu bütün parametrik yapılarla kurduk biz formlarımızı. Sabah başlattığınız satın alma talebinin limitlerinin öğleden sonra artık başka onaycılar tarafından onaylanabildiğini düşünün. Her şey her an değişebilir. Her proje için her gün yeni bir yenilik eklenebilir. Bu yüzden benim sizlere tavsiyem tamamen formlarınızı dizayn ederken her an her şekilde her item'ın değişebileceğini aklınızda tutmanız olacaktır. Ki geçen hafta 300 kişinin sicil numarası, pozisyon kodu ve bağlı olduğu şirketi değiştirdik. Yani bu aslında bu üçü aynı bir şirkette normalde hiçbir zaman olmaz. Ama bizim şirkette böyle şeyler olabiliyor. Ama EBA'nın dinamik yapısı sayesinde biz bu tip şeyleri, bu süreci biz yaklaşık bir günde tamamladık. Bütün formları, geçmiş, kullanıcı hesapları, aktarımları, user maintenance kısmından gelecekler, tablolardaki update'lerle de geçmişlerini, yeni hesaplarına taşıdık. Yani hiçbir sıkıntı çekmedik. Ama tabii ki yönetime öldük bittik ne yapacağız, yapamayız niye önceden söylemediniz gibi bir kaos havası yarattık ki tekrarlanmasın diye. Ancak dediğim gibi bizim olduğumuz camiada her an her şey olabilir ve biz buna odaklı yaşıyoruz. Teknik taraflardan sonra... Şimdi, gelinen noktada Acun Medya ve TV8 12 adet satın alma formu kullanıyor. Şimdi birçok çıkan burada konuşmacı işte şirketlerinde bir satın alma talebi bir de teklif süreci olduğundan bahsetti. Ancak bizim şirketimizde 12 farklı satın alma tipi bulunmakta. Bu teklifli satın alma, teklifsiz satın alma, anlaşmalı ve sözleşmeli satın almalar, custom freelance formları yani SMM kesen personellerin satın alma ve fatura girişleri gibi çeşitleniyor. Yani biz burada çünkü hepsinin onaycısı farklı oluyor işin özünde. Anlaşma yaptığınız bir şirketten gelen bütün bir faturanın onaylanma süreciyle sizin temelden gidip bir şirketten teklif alıp yeni bir fatura geldiğinde sisteme dahil etme süreciniz birbirinden tamamen farklıdır aslında. Bunun için de onay kademelerini anlaşmalılarda biz azaltıyoruz. Çünkü zaten sabit bir fiyat listesi var elinizde gibi. Şimdi bunlar az önce de arkadaşların bahsettiği gibi bizde videolarda bize söyledikleri işte bizim sayemizde sistem gelişti dedikleri kısım bu. Onların mesela gelip bize geri bildirimde bulunuyorlar. Biz anlaşmamızı yaptık. Bunu yönetime onaylattık. Biz neden aynı süreci bekleyelim diye. Çok mantıklı diyoruz. Biz de ihtiyaçları olan yeni süreçleri hemen hayata geçiriyoruz. Mali işler formlarımızda 7 adet. Yani bunlar tipik iş avansı, maaş avansı, masraf beyan, ödeme bildirim, kredi kartı kapatma, borç aşımı gibi temel mali işler. Şimdi günümüzde en çok kullandığımızda fatura iletim formları. Bildiğiniz üzere eskiden faturalar direkt danışmalara geliyordu ve fatura sorumluları danışmadan ilgililerine faturaları dağıtıyordu. Ama artık e-fatura sistemiyle muhasebe çalışanlarından başkası faturalara ulaşamıyor. Onların da ilgili kişilere faturaları dağıtabilmesi için biz fatura dağıtımını bile şu anda şirkette tamamen EBA üzerinden ilerletiyoruz. Aslında bizim şirkette EBA'yı kullanmadan yapabileceğiniz çok az şey var. Yani bütün süreçlerimizi tamamen EBA'ya aldık ve almaya da devam ediyoruz. 50'den fazla rapor var. Bu raporlar da kendi altında başka hallerde tekrar da karşımıza çıkıyor. Yani bir raporlarımız genel tüm holding yapısı için, Acun Medya için, TV8 için aynı raporları dallandırabiliyoruz. Ama temelinde 50'den fazla raporumuz var. Survivor süreçlerimiz, şimdi Survivor Dominik'te çekiliyor ve biz burasıyla yani Türkiye ile arasında 6 saatten fazla saat farkı var.
O taraf aslında uyurken biz burada mesaiyi bitirmiş oluyoruz. Bu saat farkından ötürü de gün içinde buradaki yönetim bütün onaylarını tamamlıyor. Onlar uyandıklarında hesaplarında onayları olmuş, revizyonlarını almış ve go for it dediğimiz projeyi hayata geçirmek için gerekli onayları atlatmış oluyorlar ve onlar o günü tamamlıyorlar aldıkları onaylara istinaden ve yeni taleplerini giriyorlar ve uyuyorlar. Biz kalkıyoruz. Bu şekilde onay veriyoruz. Bütün survival sürecimiz tamamen şu anda EBA'dan takip ediliyor. Mesela film takip gösterim. Şimdi kanal tarafında bir filmi satın alıyorsunuz. Filmin 5 tane gösterimi oluyor. 5'i farklı reyting alıyor. Bunların bile reytingini, gösterim sayısını, son gösterim hatırlatma tarihini EBA'dan takip ediyoruz. Bu elinizde 3 tane film var. Son bu hafta içinde göstermek zorundasınız. Gösterim sözleşmeniz bitiyor diye EBA tarafından sistem bize uyarıda veriyor. Şu anda Manager'daki durum bu. Bunlar raporlar ve uygulamalar. Ya her günde artıyor aslında. Bugün bile bundan daha fazla olabilir. 2014 Mayıs ayından 2015 Eylül ayı arasında doldurulan formda bizde de 420 bin lira. Günlük işlem hacmi 1000 onaydan fazla bizde. Biz şöyle oldu, yükselen bir ivmeyle kullanıyoruz aslında EBA'yı. En başta çok büyük bir, dediğim gibi bir kullanıcı direnciyle karşılaşmıştık ama gün içinde şu anda tek bir fatura bile muhasebeye EBA'dan geçmeden ulaşamıyor. Yani çok basit bir 3 TL'lik bir faturanızı bile giremezsiniz, muhasebeye teslim edemezsiniz. Hatta bazen isyan ediyorlar 75 kuruşluk bu fatura, simit yemişim diye ama yapacak bir şey yok. O dahil tek başına EBA'da bir form oluyor. Bu nedenden dolayı günde 1000 onaydan fazla onay veriliyor toplamda. Bu nedenden dolayı da biz EBA'yı bir gün değil, yarım gün bile kapatamıyoruz. Çünkü hiç kimse hiçbir işini ilerletemiyor. Biz şunu fark ettik, EBA'nın bünyemize katılmasıyla şirket hatırı sayılır derecede bir kâra geçti. Maddi olarak da, manevi olarak da mutluluğa geçti. Şu anda çünkü yönetimimizin takip edemediği hiçbir süreç yok. Paranın nereye, nasıl harcandığını çok ince detayına kadar kendileri takip edebiliyorlar ve anında proje sırasında projeleri durdurdukları oluyor. Hayır, bütçenizi geçtiniz, artık bir adım daha atamazsınız diye. Manevi olarak da şöyle, maddi olarak da şöyle bir kâra geçtik. Yapılan satın almaların, işte bu satın alma sorumluluğumuzun da daha önce videoda bahsettiği gibi, aynı taleplerin, benzer taleplerin parçalı gelmesinden dolayı ekstra sipariş verdiklerini fark ettik. Yani gerek olmadan fazla siparişler olduğunu ya da 3-5 tane alıp indirim yaptırabilecekken her seferinde tek tek satın aldığı için uğradığı zararı topladığımızda bu sene sonunda EBA'ya harcadığımızdan çok daha fazla parayı şirketimiz kâr ederek geri almış oldu. Teşekkür ederiz Sedat Bey bunun için, size de. Ayrıca iç denetim ve raporlama departmanlarının rapor kalitesi arttı. Çünkü şu anda şöyle bir şey de görüyoruz. Normal bir şirkette bir bütçeniz vardır ve bu bütçenizin bir de gerçekleşen bacağı vardır. Gerçekleşen bütçe, siz sadece gerçekleşen bütçenizi eğer ki muhasebe departmanından takip ediyorsanız, yani faturalar gelmiş, işlenmiş ve bunun süreçlerinin kapatılmış olması gerekir. Biz gerçekleşen bütçeyi yürürken fark ediyoruz EBA sayesinde. Taleplerden, alınan tekliflerden, daha siparişler kabul etmeden bütçeyi geçip geçmediğimizin farkına varabiliyoruz. Bu noktada da bütçe aşımlarını %80 oranında azalttığımızı belirtmek isteriz. Yani buradaki bir de şunu belirtmek istiyorum. En önemli etkenlerden biri de tepe yönetimidir. Tepe yönetimi sistemin arkasında durduğu sürece çalışanlar ne kadar direnirse dirensinler, sistemler hayatta kalacaktır. Son olarak da şirketiniz bünyesinde çalışanlarınıza her zaman eğitim verecek, sabırla onları sisteme kullanmaya davet edecek ve formları değiştirmekten ürkmeyecek teknik sorunlarla çalışmanızı tavsiye ederim.
Zira biz mesela basit bir masraf beyan formunda 100. versiyondayız. Sıkıntı yok. Bu hafta bir daha değiştireceğiz. Yani işler bu şekilde iki tarafı da mutlu etmek için değişikliğe açık olduğunda bir sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyorum. Ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.